Herkese tekrar merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bu kanalımdaki ilk film tavsiye videom, o yüzden çok heyecanlıyım ve mutluyum. Ve ilk tavsiye videoma da iki tane efsane ismin başrolü olduğu bir filmle başlamaya karar verdim. Ve tabii ki şimdi o isimleri merak ediyorsunuz diye düşünüyorum. Önce filmin ismini söyleyeyim. On Your Wedding Day adında bir film. 1 saat 50 dakika. Her zaman olduğu gibi Netflix'te var demeyeceğim bu sefer. Çünkü Netflix'te yok dizimiz. Buradan internet sitesi söyleyemiyorum ama bir sürü internet sitesinde bulabilirsiniz. Yani Google'ladığınız zaman rahatlıkla ulaşabileceğiniz bir dizi. Şimdi gelelim başrollerimize. Tabii ki Ladies First, Park Bo-young ilk başrolümüz ve kendisinin ben daha önce bir dizisini de önermiştim. Hatta önerilen kısma da onu şimdi koyarım. Çok başarılı bir oyuncu ve filmi seçmemde büyük etkisi olan birisiydi. Çünkü filmin konusu internete çok net yazmıyor. Filmlerin konusunu yazmak daha zor. Çünkü spoiler vermemeye de çalışıyorlar. O anlamda ben de anlatırken hatta zorlanacağım gibi gözüküyor. Ama olsun. Hem o hem de tabii ki diğer başrolümüz büyük bir etken oldu film seçimimde. Diğer başrolümüze gelecek olursak. Kim Yong-kwang da diğer başrolümüz. İnanılmaz bir oyuncu o da. Ben birçok filmine ve dizisine de denk geldim. Çok başarılı bulduğum bir isim ve bu iki isim o kadar uyumlu olmuş ki anlatamam. Yani film karakterlerine bu kadar uymaları ve kendi aralarındaki enerji çok güzel tutmuş. Ben bayıldım uyumlarına bu arada. Bu iki güzel ismin çok güzel bir filmi. Şimdi ufak ufak tabii ki konusundan bahsedecek olursak Park Bo-young ana karakterlerimizden biri dediğim gibi ve film aslında onun lise zamanı, hatta yani iki başrolümüzün de lise zamanı gibi düşünün. Karşılaşmaları ve daha sonra onların yani şöyle söyleyeyim, üniversite bitişi ve sonrasına kadar uzanan ilişkilerini anlatıyor. Yani kısaca böyle anlatabilirim spoiler vermeden. Tabii ki tahmin ettiğiniz gibi filmimiz romantik bir film. Ama şöyle bir bilgi vermek istiyorum size. Bu filmle ilgili yorumlara bakarsanız finaliyle ilgili herkesin çok şaşırdığını göreceksiniz. Kimilerine göre finali çok şaşırtıcı olmuş ve kimisi de üzülmüş. Şimdi spoiler vermeyeceğim dedim ama bunu söyledim. Biraz merak etmenizi istiyorum. Çünkü bu yüzden böyle söyledim. Gerçekten ilişki aşamaları ve daha doğrusu iki insanın ilişkisi, illa özel olarak düşünmeyin. Onu izlemek çok keyifliydi ve gerçekten bence seveceğinizi düşünüyorum bu filmi. Gelelim yorumlarıma. Öncelikle Kim Yong-kwon çok iyi bir iş çıkarmış. Canlandırdığı karakterin samimiyetini olduğu gibi yansıtmayı başarmış. Bu anlamda hakkını vermek gerekiyor. Bir diğer konuysa tabii ki Park Bo-young. O da canlandırdığı karakteri çok güzel bir şekilde ve ikisinin uyumu muhteşem yani. Bence öyleydi. Biliyorsunuz filmimiz 1 saat 50 dakika. Gayet makul bir süre olmuş film için. Daha fazla olsa sıkabilirdi. Ve finali için zaten konusundan bahsederken de söyledim. Birçok insan tepki göstermiş. Yani neden bir arada, yani niye onlar evlenmedi? Neden işte mutlu son böyle oldu gibi. Ya da bu mutlu son mu? Hiç böyle beklemezdim. Hayallerim yıkıldı. Bir sürü yorum var bunun gibi. İnanılmaz. Fakat benim dediğim gibi daha önce de bu son beni mutlu etti. Yani mutlu etti derken şöyle hep bir arada finaller olur. Ve bu biz hani klişe deriz ya bazı şeylere. Bence biraz klişe. Çünkü hayatta gerçekten böyle değil. Yani her şey istediğimiz gibi gidemiyor, gitmiyor. Her ne kadar sevseniz de yani bir insanı sevmekle bir ilişki yürütmek arasında bence çok büyük bir fark var. Yani bir insanı sevebilirsiniz, hatta aşık olabilirsiniz ama iş bir ilişki yürütmeye ve hatta evlilik boyutuna geldiği zaman
bazı şeyler fedakarlık gerektiriyor. Her şey aşk ve sevgiyle yürümüyor. O yüzden bir sonraki adımı attığınız insanın aynı zamanda gerçekten size çok büyük anlayış göstermesi gerekiyor. Belki de geçmişini bildiği için karakterlerimiz birbirlerinin bunun da eksisi olmuş olabilir ilişkilerinde. Sonuçta çok şey biliyorlar. Beraber de çok şey atlatıyorlar film boyunca. Belki de yoruldular, bilmiyoruz hani film akışında. Ama düğününe gelmiş olması ve birlikte yani el sıkışmaları bence çok güzeldi. Tam da hayatımızda da olması gerektiği gibiydi. İşte gerçek sevgi bence bu. Yani sevgi çok daha kıymetli bir şey. Özel olarak bir şeyler bitse de karşınızdaki insanla aranızda şunu diyebilmelisiniz. Ben o insanı seviyordum ve yani ona saygı duyuyorum. Bir de size yani filmde tabii ki davetiye aldığı için söylüyorum. Size kıymet verdiği için atılmış bir şey. Normalde mesela buradan bile bir kompozisyon yazar bizim senaristler. Genelde hırslanır, işte nasıl bana davetiye yollar, bu benimle dalga geçmek istiyor falan. Hayır. Tam tersi, şunu görüyoruz. O kadar çok seviyor ki onu. O mutlu gününde de onu yalnız bırakmak istemiyor. Çünkü o da farkında hata yaptığını ya da en azından mutlu gününde yanında olayım diye düşündü. Yani çok kıymetli bir şeydi. Bu anlamda filmi çok güzel buldum, çok değerli buldum. Böyle ilk film önerimi de yapmış oldum size. Umarım siz de izleyip beğenmişsinizdir. İzlemediyseniz de şu anda spoiler yediniz. Ama izlemenizi tavsiye ederim. Sonuçta finalini öğrenseniz bile filmin geçiş aşamalarını izlediğinizde içiniz ısınacak. Öyle bir filmdi. Videolarımı beğenip kanalıma abone olup bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videoma kadar, yani pazar gününe kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.